Herkese merhaba. Getir'in yapmış olduğu hisse satışı ile alakalı detaylı video çekeceğimi LinkedIn ve Twitter hesabımdan paylaşmıştım. Zaten oralardaki yazılarımı da eğer takip eden biriyseniz konuyu az çok bildiğinizi düşünüyorum. Fakat tüm detaylarıyla bugün paylaşmak istiyorum. 2020 Ekim ayında Getir firmasına müşteri hizmetleri danışmanı olarak işe başladım. Ve yeni evliydik. Elimizde bir birikimimiz vardı. Bir yere yatırım yapma fikri bizim de aklımızda vardı açıkçası. Nazım Salur bizzat kendisi 8 Ocak 2021 tarihinde bir mail paylaştı. Getir'e ortak olmak başlığında. Daha sonra Nazım Salur 2-3 gün sonra bir Zoom toplantısı gerçekleştirdi. Ve buna ben katıldım. Nazım Salur'un yapmış olduğu toplantıdaki en önemli nokta şuydu: hisselerinizi uzun süreli bir yatırım olarak düşünün ve en az 2 yıl satmayın. 2 yıl içerisinde satarsanız sizlere çok büyük oranda vergiler çıkar diye tarafımıza iletti. O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Madem çalışanlara 2 yıl hissenizi satmayın diyorsunuz, o zaman ikinci yatırım turu açmış olduğunuzda neden Serkan Borancı'nın hisselerini çalışanlara sattınız? Eğer bu şekilde bir satış imkanı var ise neden birinci turdaki insanlar bu şekilde hisselerini satmaktan mahrum kaldı ve siz şu an şirketin değeri düştü diye ölmüş eşek fiyatına hisselerimizi almak istiyorsunuz? Hisse satışı yapan Serkan Borancılı bunun vergisini ödedi mi? Ödediyse tarafımıza neden bilgilendirme yapmadınız? Sizler de hissenizi satabilirsiniz diye. Ve hissenizi 2 yıl satmayın manipülasyonu uzun süre devam etti. Hatta bu sürede şirketin değeri çok yüksekken, yani 11,8 milyar dolar iken alıcı bulan bir kişiye Getir bizzat satışına izin vermemiştir. Ve şu an satarsan şirketimizin değeri düşmek üzere, sen ve karşı taraf yani alıcı mağdur olacaktır diyerek izin vermemiştir. Yani o kadar öngörülü bir şirket ki hem bizi çok düşünüyor hem de şirketin değerinin düşeceğini aylar öncesinden fark etmiş ki o an o kişiye izin vermemiş. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Nazım Salur yapmış olduğu sunumlarda ve toplantılarda zaten bu hisseleri 2 yıl sonra bizlerden alabileceğini iletti. Ya buna birçok kişi şahit olmuştur. 5.000 doları 15 Ocak tarihinde ben şirketin vermiş olduğu IBAN hesabına, Yapı Kredi IBAN'ı verdiler. USD hesabı. Oraya yatırdım. 6.551 adet hisse payımın olduğu tarafıma iletildi. Mart ayında Selim Barlın'a mail attım. Selim Barlın avukatların en üst kısmındaki yöneticisi. Kendisine hisse kağıtlarımızın durumunun ne olduğunu sordum. Henüz basılmadığını, bakanlık nezdinde onayların beklendiğini ilettim. 23 Haziran tarihinde tekrar sordum ve Yahal isimli bir oradaki yönetici bana yanıt verdi. Hisse kağıtlarının henüz basılmadığını ve teslime hazır olduğunda tarafımıza ileteceklerini belirtti. Ki zaten Selim Barlı'nın yapmış olduğu toplantılarda da bu hisse kağıtlarının bizlere verileceği beyan edilmişti. Bunu birçok kişi biliyor. Fakat daha sonra nedense hisse kağıtlarını biz sizler için şirketimizin kasasında saklayacağız. Bankadan veya evinizde saklamanızdan emin olun bu daha güvenli diye böyle bir algı yaratıldı ve hisse kağıtlarımız şu an işten çıkartılmış biri olarak halen bizlere verilmemektedir. Zaten bu hisse kağıtlarının bize verilmemesi çok büyük bir probleme yol açıyor. Çünkü bir alıcı bulduğunuzda mantıken o kişi ellerinde basılmış hisse kağıtlarını görmeden sizden neden satın alsın? Yani kişiye diyorsunuz ki benim satacak bir hissem var, Getir'den hissem var ama hisse kağıtlarını sana veremem, şirket kasada saklayacak. Bu çok büyük bir mantıksızlık. Zaten daha önce bizlere teslim edileceği bizzat beyan edilen bu hisse kağıtları şu an hala şirketin kasasında gasp edilmektedir. Beni işten çıkartmış olan Getir neden benim hisse kağıtlarımı bana teslim etmiyor? Aslında bu hisse satışı ile alakalı manipülasyonun en başında Nazım Salur'un attığı mail var. Getir'e ortak olma, Getir'den hisse alma fırsatı başlığındaki bu maildir. Çünkü insanlar sanıyor ki cidden ellerinde Getir'e ait hisse kağıtları olacak. Daha sonra insanlar öğreniyor ki Getir 2-3 farklı anonim şirket kurmuş. Acaba amaçları bu topladıkları binlerce dolar paranın yurt dışına gittiği için, yani bu paradan Türk devletinin haberinin olmaması mı? 500-600 çalışan hisse aldı ve binlerce dolar, yani inanılmaz büyük paralar, bir kısmı İsviçre'ye gönderildi, bir kısmı Getir'in paylaşmış olduğu IBAN'lara aktarıldı. Şunu da belirtmek istiyorum. Halka arz olmayan bir şirketin sermayesini artırmak amacıyla halktan para toplaması yasak değil mi? Buradaki halktan diye belirttiğim tabir bizzat biz çalışanlar. Yani Nazım Salur ve kurucular sermayelerini artırmak amacıyla bizlerden para toplamıştır. Ben bu konunun araştırılmasını istiyorum. Bu toplanan binlerce dolar paradan Türk Devleti'nin, SPK'nın haberi oldu mu? Şimdi ise size biraz rakamlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 20 Ağustos 2021 tarihinde
Verda isimli oradaki bir yönetici her bir adet payımın 5.71 dolar olduğunu tarafıma bizzat yazmıştır. Yatırmış olduğum 5.000 dolar Verda Hanım'ın vermiş olduğu beyana istinaden 37.000 dolara yükselmiştir. Şimdi ise hissemin en yüksek seviyeye ulaştığı tarihi belirtiyorum. 22 Mart 2022. Bu sırada belki haberlerde de görmüş olacaksınız ki Getir çok büyük bir yatırım almıştı ve şirketin değeri 11.8 milyar dolara yükseldi. Bu sırada ise Zeynep Ceren isimli yönetici bana bir adet payımın 5,71'den 8.15'e yükseldiğini iletti. 6.551 adet olan hissemin değeri 37.000 dolardan 53.000 dolara yükseldi. Baktığınızda çok aslında güzel bir yatırım gibi gözüküyor. 25 Ocak 2023 tarihinde ise ben hissemin değerini tekrar sordum. İmren isimli avukat bana bir adet payımın 6,09'a düştüğünü söyledi. Yani en sonki değerlemeye istinaden bana 53.000 dolar paramın olduğunu söyleyen Getir, şu an paramın 39.000 dolara düştüğünü söyledi. Bu düşüş ile alakalı neden hissedarlara bilgi verilmediğini sordum ve tarafıma şu şekilde komik bir yanıt almıştım. Şirketimiz en son Gorillas'ı satın aldığı için değeri düştü diye tarafıma bir dönüş yapıldı. Yani böyle bir saçmalığa inanmamızı nasıl beklediler onu bilmiyorum. Yani şirket bir yatırım yaptığında ya da biriyle anlaşma yaptığında eğer değeri düşüyorsa bence bu şirkette zaten en başından beri bir problem var demektir. Ki bunun da hiç doğruluğu olduğunu düşünmüyorum. Şirketimiz halka açık bir şirket değil. Bunu takip edebileceğiniz bir sistem yok. Siz sorunca biz cevap veriyoruz değerleme konusunda diye bir yanıt almıştım. Daha sonra ben bu hisseden çıkmak istedim. Çünkü param binlerce dolar değer kaybetmişken sanki bizler birer hissedar değiliz de marketten 1 kilo çürük elma almışız gibi bize davranan bu kurumsal şirkete karşı hiçbir güvenim kalmamıştı. Ve ayrıca o dönemde maddi olarak da biraz sıkışık bir durumdaydım ve bunu tüm detaylarıyla bizzat şirkete paylaştım. Fakat avukatlar tarafından bizzat tarafıma herhangi bir alım taahhütleri olmadığını fakat durumum nedeniyle adımı alım satım listesine eklediklerini belirtti. Getir kurucuları avukat Selin Hanım ve yazışmalarımda daha sık görüştüğüm İmren'in bizlere yalan söylemesinin altındaki en büyük sebep ise o dönem şirketin değeri en yüksek seviyede yani 11.8 milyar dolar iken herkese adınızı alım satım listesine ekledik, bir alıcı ile eşleştiğinizde sizlere haber vereceğiz oldu. Halbuki öyle bir liste hiç yoktu. Birçok çalışan bu listeyi talep etti ve KVKK ihlali olacağından hiçbirimize paylaşmak istemediler. Halbuki biz bu şirkette çalışan ve birer hissedardık. Yani bu listeyi dışarıdan birine paylaşmalarını istemedik. Sadece bizlere göstermelerini istedik. Fakat bunu bile reddettiler. Bu şekilde ismini alım satım listesine ekledik diye ben birkaç ay oyalandım. Ve bu sırada yaşadığım maddi zorlukları ise tüm detaylarıyla Selim Barlım ve oradaki avukatlara anlatmıştım. Ve Selim Barlı'nın bana şu şekilde bir teklifi oldu. Eğer kabul edersen tamamen kurucuların inisiyatifinde sana 100.000 TL borç para verebiliriz ve bunu maaşından düşecek şekilde planlayabiliriz oldu. Bu teklif beni inanılmaz sinirlendirdi ve o dönem çok üzmüştü. Çünkü benim bu şirkette binlerce dolar param varken Selim Barlın üstüne beni tekrardan borçlandırmaya çalıştı ve maddi zorluklarımı bilmesine rağmen bunu maaşımdan keseceklerini belirtti. Ve ben tabii ki bu teklifi kabul etmedim. Şimdi ise günümüze geliyorum. Aralık 2023 tarihine. Bu kısımdan sonra genelde rakamlardan bahsedeceğim. O yüzden çok önemlidir. 2 yıl boyunca bize hissenizi satmayın. Eğer satarsanız size çok büyük oranda vergi çıkar diyen Getir, şu an bizlere avukatları tarafından cep telefonu üzerinden arama gerçekleştirmiştir. Ben İmren Hanım ile görüştüm ve tarafıma şu açıklamalarda bulundu. Şu an şirketimizin değeri 11.8 milyar dolardan 2.5 milyar dolara gerilediği için senin yatırmış olduğun 5.000 doların hiç değerlenmedi, hatta değer kaybetti. Fakat Nazım Salur buna rağmen bir fon oluşturdu ve tüm çalışanlara yatırdığı paraları geri vermek istiyor. Öncelikle telefonda görüşmüş olduğum avukat İmren Hanım'ın tüm kelimeleri yalandır. Bizzat yalan beyanda bulunmuştur. Bunu başka bir kelimeyle açıklayamam çünkü hemen size matematiksel hesabını yapıyorum. Öncelikle ben hissemi satın almış olduğum 2021 tarihinde Getir'in değeri 850 milyon dolardı ve ben o zaman 5.000 dolar yatırdım. Eğer ki şu an İmren Hanım şirketimizin değeri 2.5 milyar dolar diyor ise mantıken benim hissem en az 3 katı artmıştır. Ve sen bana 5.000 dolar değil en az 15.000 dolar vermek zorundasın. Ve telefonla bizzat tehdit edildim çünkü bu cümle bizzat tehdittir, hemen anlatıyorum.
Bu Nazım Salur'un son teklifi olduğu, bir daha böyle bir teklifin olmayacağı ve 24 saat içerisinde haber vermemiz gerektiği tarafımıza iletiliyor. Yani insanlarda şu algı yaratıldı. 24 saat içinde bize haber vermezseniz ve bu teklifi kabul etmezseniz sizin bu paranızın üzerine de çökeceğiz. Zaten 2 yıldır paranızın üzerine çöktük. Kat kat değerlendiğini size söyledik ama o sürede sizin satışınıza izin vermedik. Çünkü paranızı biz kullanıyorduk. Fakat şu an biz paranızı vermek istiyoruz ama sadece ana paranızı 24 saat içinde bize dönüş yapmazsanız bu paranızı unutun demektir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Öncelikle bizleri bu şekilde arayıp yalan beyanda bulunan avukatların isimlerini tek tek savcılık başvurusunda listemize ekleyeceğiz. Özetlemek gerekirse Nazım Salur ve avukatları şirketin değeri en yüksek seviyedeyken bizlere çok yüksek oranda vergi çıkacağını belirterek satışımıza engel olmuştur. Şu an ise hissedarların çoğu küçülme adı altında işten çıkarılan kişilerdir. Ve çoğu kişi ekonomik olarak zor durumda olduğu için ve avukatlar telefonda 24 saat içinde bizlere haber verin yoksa bu teklif bir daha gelmez diyerek tehdit ettikleri için insanlar paralarını kabul etmek zorunda kaldılar. Aslında burada yaşanan olay tamamen şudur. Nazım Salur 500-600 çalışanına hisse sattığında ve onlardan para topladığında herkesin parasının toplam tutarı 6 milyon civarıydı. Ve insanların parası yaklaşık 2-3 yıl içerisinde değerlenerek 45 milyon dolara ulaşmıştı. Fakat Nazım Salur şu an ne yapıyor? İnsanlara tekrardan 6 milyon doları dağıtarak geri kalan paranın üstüne çizgi çekme peşinde. Eğer bu videomu Nazım Salur ve kurucular izliyorsa onlara şunu söylemek istiyorum. Siz henüz yurt dışına bile açılmamışken sizden hisse alan bu kişiler size en çok destek olan kişilerdi. Çünkü şirketimiz büyüyor, eğer şirketimiz de büyürse biz de yaptığımız yatırımla büyürüz diyerek ellerindeki birikimleri sizlere yatırdılar. Kimisi kredi çekerek, kimisi engelli kardeşinin parasını, kimisi ise yeni evliydi. Tüm birikimleriyle sizlere bizzat destek oldular. Fakat bu eşi benzeri görülmemiş bir durumdur ve insanların hakkına nasıl girdiğinizin farkında mısınız? Bu videoyu çekme amacım Getir'in yapmış olduğu hisse satışı ile alakalı tüm detayları paylaşmak ve mağduriyetleri dile getirmekte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.